Değerli takipçiler, sevgili izleyicilerimiz, bugün sizlerle bir tamirat tadilat videosu daha çekeceğiz. Yalnız videomuza başlamadan önce sizlerden ricam videonun sağ alt köşesindeki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmanızdır. Kanalımıza abone olduktan sonra ise çan resmini tıkladığınızda kanalımıza yükleyeceğimiz videolardan ilk haberdar siz olacaksınız. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu ise arka fren balatalarının değişimi. Arka fren balatalarımız diskli, Linea aracımızda. Bu balataların değişimini sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Bakalım balatalarımızın değişimi nasıl olacakmış? Hep birlikte izleyelim. Arkadaşlar, işlemimize önce kirikoyu arabanın altına hafiften yükünü alacak şekilde koyuyoruz. Çok kaldırmadan lastikleri. Daha sonra lastik kalkmadan lastiğimizin bujonlarını açmamız gerekiyor. İlk başta o yüzden bujonları gevşetmeyle başlıyoruz. Bujonları gevşetirken arkadaşlar karşılıklı sıkmaya ve gevşetmeye dikkat ederseniz daha iyi olacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi bujonu gevşettikten sonra kirikoyla arabamızı havaya kaldıracağız ve lastiği sökeceğiz. Arkadaşlar, bujonlarımızı gevşettikten sonra kirikomuzu havaya kaldırabiliriz. Kirikomuzla birlikte aracımız da havaya kalkıyor ve lastiklerin yerden kesilmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere lastikler yerden kesildi. Ama ben el frenini sanıyorum çekili bırakmışım. Şimdi el frenini indireceğim ve balataları rahatça çıkartabilelim diye. Lastiğimizi de sökeceğiz tabii o sırada. Hatta öncelikle lastiği söksem daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü hazır kampanalar tutuyorken frenler, lastik dönmeyecektir. Ve böylece söküm işlemini tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, lastiğimizi söktük. Şimdi el frenini indirerek balatayı sökeceğim. Arkadaşlar, şimdi lastiğimizi söktük. Sizlere bu diski ve balata sistemini göstermek istedim. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Buradan ben baktığımda şuradan balatam gerçekten bitmiş. Ve şu disk yüzeyini aşındırmaya başlayacaktır eğer değiştirmezsem. Değişim işlemini anlatmak isterim arkadaşlar size. Değişim işlemi basit aslına bakarsanız.
Şurada bir tane vida var ve bunun tam altında bir tane daha vida var. Şurada arka tarafta. Bu iki vidayı söküp, hatta alttakini sökmeyip gevşetip üsttekini sökerek şu kampanayı şu şekilde bu tarafa doğru dışarıya alıyoruz ve balataları mandallarına söküyoruz. Yeni balatamızı takarak yerine yerleştireceğiz. Yalnız yeni balatamızı böyle çok kolay takamayacağız. Yani yerine takacağız ama diske takamayacağız. Çünkü eski balata inceldiği için arkadaki piston daha ileride olacak. Bunu da size o pistonu tekrar geri itmenin basit bir yöntemini göstereceğim. Bunu da yine videomuzda arkadaşlar birlikte göreceğiz. Şimdi şuradaki vidayı sökmek için 13 anahtar gerekti. Bende lokma var. 13 lokmayı da söküm işlemine başlayacağım. Gördüğünüz üzere tatlı sıkı. Çok fazla sıkılmaması lazım. Yoksa burası yalama olabiliyor. Aynı vidadan aşağıda da var. Yalnız aşağıdakinin yeri biraz dar olduğu için normal anahtar gerekecek arkadaşlar. Normal anahtarla açacağız. 13 anahtarımızı alıyoruz. Evet arkadaşlar, alttaki vidayı da gevşettik. Şimdi üsttekini tamamen sökmem gerekecek. Söktüm. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere fren merkezini böylece söküyoruz. Şu piston bahsetmiştim çok ileride diye. Şimdi bunu bir iki şekilde geriye alma teknikleri var arkadaşlar. Onları da hep beraber göreceğiz. Şöyle alıyorum. Balataları nasıl söküleceğini göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar, balatamız gördüğünüz üzere burada. Bayağı bir eskimiş. Bakın ne kadar incelmiş. Çok incelmiş. Farkı görebilmeniz için diğeriyle karşılaştıracağım daha sonra. Şu diğer taraftakini de alayım. Arkadaşlar, balataları çıkartmak basit. Diskle balata arasına bir tornavida sokarak rahatça alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, burada da gördüğünüz üzere balata eskimiş. Diskin yüzeyine bakıyorum. Bu tarafta çok bir şey yok. İç taraf biraz aşınmış ama idare edeceğini düşünüyorum. En azından bir tur daha balatayla idare edecektir. Şimdi yeni aldığım balatayla karşılaştıralım arkadaşlar. Yeni aldığım balatayla eski balatayı karşılaştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere et kalınlığı neredeyse 4'te 1'e inmiş. Yani aslında olması gereken şu kalınlık, ama buraya kadar inmiş. Arkadaşlar, balatayı söktükten sonra fren balatalarımızı balata spreyden şu yüzeyleri tel fırçayla ve balata spreyi kullanarak şu yüzeyleri temizlememiz daha iyi olacaktır. Böylece yeni balatamızın yüzeye alışması da daha kolay olacaktır.
Hem yüzeydeki balata tozu, pas, kir de kaybolacaktır. Bu işlemi de yaptıktan sonra arkadaşlar balata spreyden temizledikten sonra yüzeyinde bütün demir tozları yüzeyden gidecektir. Ve böylelikle yeni takacağımız balata daha iyi şekilde alışacaktır. Şimdi bu temizlikleri yaptık. Balatamızı alıyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere şu kısa kenarı içe gelecek şekilde şuradaki klipslere oturtuyoruz. Bu kadar takma işlemi. Şuradan görürseniz daha net olacaktır. Şu şekilde tekrar göstereyim. Arkadaşlar şuradaki çıkıntıları şuradaki oluklara sokacağız. Şöyle takıyoruz. İşlem bu. Aynı şekilde yine bu kısa kenar içe gelecek şekilde arka tarafı da takıyoruz. Böylelikle balatalarımızı değiştirmiş olduk. Yeni balatalarımızı taktık. Şimdi sıra geldi şu fren merkezini yerine takmaya. Arkadaşlar şimdi burada şu piston normalde buradan baskı yaptığında fren balatalarını diske çekiyor ve durmamızı sağlıyor. Şimdi benim balatalarım gösterdiğim üzere çok inceydi. Yani şurada tekrar göstereyim, ince. Taktıklarımız ise bunun yaklaşık 4 kat daha kalınıydı. Yani şöyle. Ve bu farktan dolayı şu piston daha ileride. Burada bizi birazcık zamanımızı kaybettirecek olan bu pistonu geriye itmek. Arkadaşlar bunu iki şekilde yapılabiliyor. Bir böyle bastırma yöntemiyle. Bu tek kişiyseniz zor oluyor. Yani bastıramıyorsunuz tek kişiden. Çünkü alttan birinin tutması gerekiyor falan böyle. Deniyorsunuz ama olmuyor. O zaman şöyle bir tane papağan anahtar arkadaşlar. Bir papağan anahtar alıyorsunuz ve bu papağan anahtarla burayı çeviriyorsunuz. Şu metal yüzeyini tutturup çeviriyorsunuz ya da boru anahtarıyla çevirerek bu pistonun yerine gelmesini sağlayacağız. Şimdi ben başlıyorum. Biraz sıkı oluyor arkadaşlar ama sonra gevşiyor. Normalde bunun da bir aparatı var. Bir aparatı var arkadaşlar ama bu aparat bizde olmadığı için biz mecbur anahtarla yapmak zorunda kalıyoruz. Bu arada çevirme yönünüz vida sıkış yönü olması lazım. Yani saatin dönüş yönü olacak arkadaşlar. Görünüyor mu bilmiyorum ama gördüğünüz üzere piston aşağıya kadar indi. Evet. Şimdi bu yüzeye de
balata spreyi sıkıyorum. Ki demir tozları burada kendine yer yapmasın diye. Evet. Şimdi arkadaşlar bu fren merkezimiz yerine takılmaya hazır. Ama ben sizlere bir tavsiyede daha bulunmak istiyorum. Şu görmüş olduğunuz piston tarzı, bir dakika, fren klipsi diyorlar bunları sanıyorum piyasada. Arkadaşlar şu yüzeye inceden bir gres yağ sürmemiz iyi olacaktır. Çünkü burada rahat çalışacaktır. Şu grip çıkıyor çünkü bu böyle bu şekilde hareket ediyor içeriye doğru. Daha rahat çalışacaktır. Ben şimdi gres yağını alıp şu yüzeye böyle ince bir katman halinde sürmek istiyorum. Arkadaşlar yağımızı aldık. Gördüğünüz üzere bir pırçık alıyorum. Şöyle yüzeyine. Yani mantık olarak da bakacağımız zaman yağlı olduğu için daha rahat çalışacaktır ve fren tepkimemiz, frenin rahat çalışması da, yumuşaklığı da ona keza artacaktır. Şimdi bunu yaptık. Bir de alt kısımda da var aynı şekilde. Söktüğümüz diğer vidanın şurada. Bu taşlaşmış, çıkmıyor. Bunu çıkartmam lazım arkadaşlar. Bu da arkadaşlar gördüğünüz üzere plastikti. Bunun özelliği ise ileride böyle zıngır zıngır zıngırdatmaması. Yani frene bastığınızda şu kavuçuklu olmayınca belirli bir süre sonra bunlar da bozuluyor. Bozulduğundan kaynaklı o yüzeyi bozuyor. Yani frene bastığınızda ayağınızın altında fren pedalı ses yapıyor. Evet, gerekli temizlikleri de yaptım arkadaşlar. Şimdi yerine ittireceğiz. Şuradaki kavuçuğu da bir contası var arkadaşlar. Yerine takmamız pistonun yağmurdan, sudan etkilenmemesi için bize kolaylık sağlayacaktır. Evet. Bu işlemi tamamladık. Şimdi sıra geldi fren merkezimizi yerine takmaya.
Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz vidaları karşıdaki pistona vidalıyoruz. Aynı şekilde alt tarafı da. Arkadaşlar buradaki iki vidayı sıkıyoruz ve işlemimizi tamamlıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar diğer tarafı da değiştireceğiz. İşlem adımları diğer tarafında aynı olacak. Yine aracı kirikoya kaldıracağız. Lastiklerini sökeceğiz. Sonrasında eski balataları çıkarttıktan sonra balata yüzeylerini balata spreyi ile temizleyeceğiz. Ve en son olarak da şuradaki klipslerini gresleyip yerine takacağız fren merkezimizi. Bütün işlem adımları bu kadar arkadaşlar. Şu an fren balatamızı taktık. Lastiğimizi yerine takacağız. Arkadaşlar balatamızın takma işlemini bitirdiğimize göre şimdi lastiğimizi yerine takacağız. Lastiği takarken arkadaşlar delikleri denk getirmemiz gerekiyor. Denk geldikten sonra vidaları daha doğrusu yerine takacağız. Arkadaşlar karşılıklı sıkmak önemli. Yoksa lastiğimiz disk yüzeyine tam oturmaz. Böyle
açık kalır. Yani bir tarafı sıkar, bir tarafı tam sıkmazsak. Ve böyle bir durumda da lastiğimiz balans yapar. Bunun önüne geçmek için sadece lastikte değil, tüm vida sıkma ya da açma işlemlerinde karşılıklı yapmak her zaman daha iyi olacaktır. Şimdi ben bunların boşluğunu alacağım. Ama önce aracımı kilikodan indirmem lazım ki teker dönmesin. Sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim, sizlerle bir tamirat tadilat videosunun da sonuna geldik. Bu videomuzda ise arka fren balatalarının nasıl değiştirileceğini inceledik ve yaptık. Sizler de bu işlem adımlarına uyarak siz de kendi fren balatalarınızı kendiniz değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı olarak anlattığımı düşünüyorum. Arkadaşlar, sizlere veda etmeden önce videonun başında da belirttiğim üzere lütfen kanalımıza abone olunuz. Kanalımıza abone olmak ise çok basit. Sadece ekranın sağ alt köşesindeki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyor. Hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın.